hostelden ayrıldım. Burası kaldığım en arkadaş canlısı, en samimi hostellerden bir tanesiydi. Burada çalışanlarla bayağı bir samimi oldum ve kalanlarla da çok güzel günler geçirdim. Şimdi Cancun'a geri dönüyorum ve Cancun'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğim. Oraya uçağım var, Los Angeles'a. O yüzden bir gün önceden bir gideyim dedim. Riski almamak için. Çünkü sabah 9'da benim uçağım. Tulum'dan da gidiliyor ama yani buradan biraz uzak oluyor. Şimdi buradan dolmuşa bineceğim. Playa'ya geçeceğim. Playa'dan yine dolmuşa binip Cancun'a gideceğim. Gereksiz bir sürü detay işte. 3 sene önce 2021'de Alaska'dan buraya gelmiştim. Ve o zamanlar YouTube yapmaya yeni başlamıştım Alaska'da. İşte tam bu hostele gelmiştim. Ve dünya turuna, gezime buradan başlamıştım. Şimdi 3 sene sonra yine buraya geldim. Ve buradan yine Amerika'ya dönüyorum. Çünkü dünya turum bitiyor. 3 sene dolaştım dünyayı ve artık daha fazla dolaşabilecek maddi bir kaynağım kalmadığı için önümü göremiyorum. Geçinemiyorum YouTube'da. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüp bir süre çalışmam gerekiyor. Yine tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yer, küçük dükkanı. Ve 3 sene sonra tekrar aynı yerdeyim. Havlumu, yatak çarşaf takımımı aldım. Şimdi odama doğru gidiyorum. Giderken de şunu düşünüyorum. Acaba burada kaç sene sonra, ne zaman bir hostelde kalacağım? Bu uzun zaman içinde kalacağım son hostel olacak. Gerçi Amerika'da yine hostelde kalacağım ilk gittiğimde de. Ama yani gezerken kaldığım son hostel olacak bu uzun zaman sonra. 307. Hadi bakalım. Böyle sessiz sakin bir oda. Bed number 2. Aha da çok güzel bir yatağa denk geldim. Şu. Evet, şu aşağıdaki yatak benim. Tuvaletimiz, banyomuz var. Burada birisi kalıyor. Başka da sadece bir kişi var şu anda burada. Başka kalan yok. İyi, güzel. Sessiz, sakin, klimalı odamız. Bir daha ne zaman böyle hostellerde kalacağım kim bilir. Artık Amerika'ya gidiyorum ve uzun süre çalışacağım. Yine para biriktireceğim. Zorlu bir dönem bekliyor beni. Geziler bitti. Bu hostelde bugün sadece bir gün kalıp yarın sabah çok erkenden, sabah saat 4:45'te havalimanına giden otobüse bineceğim. Özleyeceğim be bu ortamları. Selam arkadaşlar. Şu anda saat sabah 4 ve ben otobüse binmek için geldim buraya, terminale. Otobüse binip terminalden havalimanına gideceğim. Sabah 4. Ve Gezencan'ın gezileri burada bitiyor. Artık Amerika macerası başlıyor. Burası Cancun'daki otobüs terminali. Sabah buralar böyle oluyormuş. Bugün Alaska Hava Yolları uçağına binip Los Angeles'a gideceğim. Artık dünya turu herhalde birkaç seneliğine bitmiş oluyor. Artık birkaç sene sonra tekrar tura çıkar mıyım, ne yaparım, o zamanki kafa yapım nasıl olur artık bilmiyorum. Bundan sonra Amerika'dan videolar yapacağım. Daha değişik videolar olacak. Gezi videoları değil de böyle Amerika'da yaşayan bir insanın yaşadıkları, oradaki görüp geçirdikleri rutin hayatı gibi bu tarz videolar yapacağım. Umarım severek, beğenerek izlersiniz yine. Bugüne kadar da gezi videolarımı izleyen, beğenen,
Bana destek olan herkese de çok teşekkür ederim. Veda konuşması yapmayayım neyse burada. Daha zaten veda etmiyorum ya. Sonuçta yine beraberiz. Hani gezmesem de yine yüzümü görürsünüz ya. Evet, havalimanına geldim. Alaska Airlines'ın burası kontuarı. Şimdi buradan check-in'imizi yaptıralım bakalım. Evet, Los Angeles'a giden uçak bu gate'den kalkacak. Şimdi sıraya geçtik. Meksika'dan Amerika'ya gittiğim uçak Alaska Hava Yolları'na ait. Alaska Hava Yolları ise birkaç ay önce çok büyük bir facianın eşiğinden dönmüştü. Uçak havada seyir halindeyken pencerelerden bir tanesi kopmuştu ve bu yüzden yolcular panik içindeydi. Uçak daha sonra acil bir iniş yaptı. Fark ettim ki bizim uçakta acil durum çıkış kapısının olduğu tüm koltukları boş bırakmışlardı. Amerika'dan, Los Angeles'tan sevgiler, selamlar. Burası dünyanın en güzel havalimanlarından birisi, LAX. Burayı çok seviyorum çünkü çok kolay, çok rahat bir havalimanı. Size sanki küçük bir şehre gelmişsiniz gibi izlenim bırakıyor ama aslında dünyanın sayılı metropollerinden birisi. Kolay bir yer, yani otobüs bulması kolay, girmesi çıkması böyle çok fazla sıra beklemiyorsun. Yıllarca burada yaşadım. Şimdi tekrar tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yere geldim. Kürkçü dükkanına geldim tekrar. Şimdi bakalım, bir otobüse binip şehir merkezine gitmem lazım. Fly Away diye bir otobüs var. Ona binmem lazım. Ama buradan hiç binmedim. Sürekli havalimanına geliyordum o otobüste ama havalimanından hiç başka bir yere gitmedim otobüse. Şimdi onu bulmam lazım. Evet, otobüsten indim. Şu anda Union Station diye bir yerdeyim. Burası büyük bir tren istasyonu. Los Angeles'ta hava hep böyle çok güzel. Çok güzel, böyle güneşli. Yılın 12 ayı hep böyledir. Kışın birazcık soğuk yapar ama güneş hep tepededir. Fazla yağmur yağmaz, kar hiç yağmaz. Çok güzel bir havası var buranın. Mükemmel bir hava. Şimdi birazdan trene bineceğim. Onun için bilet almaya gidiyorum. Ama demin Information Desk'te şunu sordum. Dedim ki ya burada dedim böyle haftalık veya çoklu kullanımlı dedim bir kart var mı? Benim kullanabileceğim. Böyle her toplu taşıma aracı için bir kart var mı diye sordum. Oradaki görevli bana direkt bunu verdi. Al dedi, bunu bana birisi verdi dedi. İçinde para da var dedi. Bununla dedi metroya, otobüse ve hafif raylı sisteme binebilirsin dedi. Şu anda şok yaşıyoruz. Ama bu tren için ayrıyeten bir bilet almam lazım. Onun dışında Los Angeles'ta nereye gidersem gideyim hep bunu kullanacağım. Buna tap kart deniyor Los Angeles'ta. Güzel başladık, hadi bakalım. Şimdi bindiğim trenin adı Amtrak ve bu tren buradan Los Angeles'tan San Diego'ya kadar gidiyor. Ama ben Santa Ana'ya gideceğim. Çünkü orada çok ucuz bir hostel buldum. Günlük $20 bile değil fiyatı. Yani beklentilerim çok düşük. Ben Meksika'da bile yani $20'ın altına çok nadir yer bulabiliyordum. Burası Los Angeles'ta yani $20'ın altına yer bulduğum için tahmin ediyorum yani nasıl bir yer olacağını. Gerçi yorumları çok kötü değildi ya. 7 küsür puan almış 10 üzerinden. Bakacağız artık. Şimdi buna $9.25 ödedim bu trene. Bundan indikten sonra da o görevlinin bana verdiği kartla 2 tane otobüse bineceğim. Yani böylece havalimanından çıktım bir otobüs. Buna bindim trene. 3 durak bununla gideceğim. 2 otobüs daha, yani 4 vasıtayla Santa Ana'ya varmış olacağım. Hani Uber'e bin desen herhalde $100 civarı bir şey tutar. Bayağı uzak bir mesafe. Arabam da yok. Herhangi bir arkadaşım da şu anda müsait değil. Herkes işinde gücünde çalışıyor. O yüzden kendim bu şekilde gidiyorum.
Terminator 2 filmini izlediniz mi? Terminator 2'de bir sahne var. Böyle bir kanalda ama içi su dolu olmayan, kuru olan bir kanalda. Şu anda su var. Motosikletle kaçıyorlar. Arkadan da bir tır kovalıyor. İşte onun çekildiği yer burası. Bakın şurası Los Angeles Downtown denilen, yani şehir merkezi. O gördüğünüz gökdelenlerin olduğu yer. Buralar Los Angeles'ın en iğrenç, en kötü semtlerinden bir tanesi. Bayağı belalıdır buralar yani. Hi. What you doing? I am feeding the cat. I love cats. Me gusta gatos. Evet, kaldığım yeri gördünüz. Birazcık leş. Aile kalıyor. Çoluk, çocuk, kediler falan. Kimin girip kimin çıktığı belli değil fazla. Yani yukarıdaki odayı dormitorio yapmışlar. Yani paylaşımlı, ranzalı bir oda yapmışlar. Ama aslında orası normal bir ev. Normal bir ailenin kaldığı ev. Şimdi ben de çıktım işte. Su aldım, bir şeyler aldım, yiyecek. Şimdi odama gidiyorum. Artık yani burada kalacağım 4-5 gün, böyle burada kalacağım. Ondan sonra bilmiyorum, bakacağız. Yani biraz pis bir yer ama sanki bir sıkıntı çıkmaz gibime geliyor. Ama kaldığım oda pek rahat değil ya. Bir de ranzada üst tarafı verdiler bana. Aga, arabalara bakar mısın ya? Amerika'ya ne zaman yeni gelsem böyle, geldiğim ilk birkaç gün arabalar çok dikkatimi çekiyor. Zaten Amerika'ya ilk gelenler hemen ilk sorduğunda yani ne dikkatini çekti diye hemen arabalar diyor. Arabalar çok büyük, arabalar çok gürültülü, çok ses yapıyor falan. 4000-5000 motorlu araçlar var burada. Amerikalılar her şeyin büyüğünü sever çünkü. Bak, arabanın büyüğü, evin büyüğü. Bu arada burası, bak gördüğünüz gibi hep bahçeli evler var. Ama mesela burası çok böyle düşük bütçeli insanların kaldığı bir mahalle. Yani burada kalanlar hep Meksika kökenli, Latin halklar. Evleri görüyorsun işte. Yani mesela burayı böyle çok zengin bir semti falan zannedebilirsin. Bahçeli evler falan gördüğün için, ama alakası yok. Yani çok da düşük bir semt değil, yani belalı bir yer değil. Ama düşükle orta arası bir semt burası. Böyle bir yer. Daha zenginlerin oturduğu evler, onlar acayip. Onlar bayağı güzel. Çünkü Amerikalılar genelde öyle apartmanda oturmayı sevmezler. Hep böyle bahçeli evler. Bu da benim kaldığım işte hostel diye geçen o aile evinin dış kısmı. Böyle dışarıdan görünce hiç hostele benzetememiştim. Ama hostel yani.
Senin ışığında sevmeyi öğrendim. Mevlana Celaleddin Rumi. Bu merdivenlerden çıktıktan sonra böyle bir oda çıkıyor karşımıza. İşte burası benim oda. 6 kişilik oda. Ben burada yatıyorum. Battaniye var. Havlu var. Tuvalet kağıdı var. Evet, şimdi Amerika'da bir markete geldim. Smart and Final. Uyandım, hostelden çıktım, geldim buraya. Şimdi buradaki fiyatlara biraz bakalım. Amerika'da acaba insanlar sürünüyorlar mı, geçinebiliyorlar mı? 1 saatlik emekleriyle neler alabiliyorlar bir bakalım. Mesela bu gördüğünüz peynir 5 dolarmış. Şu peynir 5 dolar. Eğer ki Amerika'da saatte 15 dolar alıyorsanız, yani en düşük ücret 15 dolar. O zaman şu peynirden aldıktan sonra 10 dolar paranız kalıyor. Portakal sularının fiyatları da 4,5 dolar. Gördüğünüz gibi böyle 1,5 litrelik portakal suları. Bu gördüğünüz bir paket kıyma 3 dolar 66 sent. Şurada bir somon balığı dikkatimizi çekiyor. Fiyatı 19 dolar. Bunun fiyatının bu kadar düşük olmasının sebebi de son kullanım tarihinin geçmesine çok yaklaşılmış. Somonun fiyatı 19 dolar. Bakın bu somonu kaç kişi yiyebilir? 4-5 kişiye çok rahat yeter bu somon. 19 dolar. Burada 5 dolara şöyle bir tilapia cinsi bir balık var. 11,5 dolara karides var. Bu gördüğünüz bir dana eti ve fiyatı 146 dolar. Ama şunun büyüklüğüne bir bakın. Şu gördüğünüz dana etinin fiyatı da 23 dolar 91 sent. Büyüklüğüne bakar mısınız? Zor tutuyorum yani. Burada et gerçekten çok ucuz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün ben DMV'ye geldim. DMV Amerika'da ehliyetin alındığı yer. Ve burada şimdi ehliyet sınavına gireceğim. Çünkü yıllar önce benim ehliyetim vardı. Süresi doldu. Ehliyetin süresi dolduktan sonra tekrar başvuruyorsunuz ve sınava girmeniz gerekiyor. Sınavı geçerseniz size yeniden bir ehliyet veriliyor. Onun için bol bol böyle evrak getirdim. İşte adres kanıtı istiyorlar, pasaport istiyorlar ve bir de sınava giriyorsunuz. İşte sınavda da California Driver's Handbook diye bir kitapçık var. Bu kitapçıkla çalışıyorsunuz ve sınavı geçerseniz anında ehliyetinizi şöyle bir A4 kağıdı olarak veriyorlar. Daha sonra da gerçek ehliyetiniz adresinize geliyor. Şimdi burası DMV. Burada sınavımıza gireceğiz bakalım. Bu arada randevu almadım çünkü randevu almaya gerek yok. Fazla sıra olmuyor ve hızlı gidiyor. Evet, ehliyet sınavını geçtim arkadaşlar. Ehliyet sınavını ikinci girişimde geçtim. İlk girişimde 5 veya 6 tane hata yaptım. Şimdi bilmiyorum kaç hatada eğlenildiğini. İkinci girişimde tek hata yapıp geçtim. Böylece ehliyetimi almış oldum ama geçici bir ehliyet veriyorlar ilk başta. Evine 2-3 hafta içinde yeni ehliyetini göndereceğiz dediler. Bu arada şu anda yürüdüğüm yerde Kızılderililerin bir dans etkinliği var. Yani orijinal ehliyetim henüz gelmedi. Sadece bir A4 kağıdına işte yazmışlar bu senin ehliyetin diye.
Aynen böyle yazıyormuş. Bu senin ehliyetin. Polis geliyor, durduruyor. Veriyorsun kağıdı. Bu senin ehliyetin yazıyor. Abi buralar eski Los Angeles'ın olduğu yerler. Buralarda çok fazla homeless, yani evsiz var. Ama binalar çok güzel bak. Hep eski mimariyle yapılmış binalar. Taştan. Her tarafta böyle yiyecekler, çantalar, giyecekler falan görebilirsiniz. Burası tam bir homeless cenneti çünkü. Homeless'lar burada çadır kurup parklarda yatıyorlar, yol kenarında, kaldırımlarda yatıyorlar. Uyku tulumlarıyla dolaşıyorlar etrafta. Şimdi mesela bir tane var şu anda yanımda. Bu arkadaşların burada hiç uyaran falan yok yani. Burada yani istedikleri gibi takılıyorlar çünkü ya homeless'lar o kadar çok koktukları için banyo yapamıyorlar tabii ki. Polis pek onlarla ilgilenmek istemiyor. Hani yanlarına yanaşıp böyle tutmak falan, arabaya bindirmek istemiyorlar. Sanırım o kokudan dolayı kimse ilgilenmiyor onlarla. Şimdi güzel bir haberim var. İlginç bir haber. Şimdi ben ehliyeti alıyorum ya. Burada Amerika'da yeni bir hayat kurmak için. Bunu neden yapıyorum? Amerika'da ehliyetsiz olmaz. Zaten vardı ehliyetim. Yenisini çıkarıyorum. Ama bunu Uber yapmak için yapıyordum. Yani burada birazcık para kazanıp çalışmak için. Çünkü bir süre Amerika'da duracağım. Sonrasını bilmiyorum. Bakacağız artık. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Yani niye geldim buraya, ne yapıyorum? Ne kadar... GoPro. Ha? Look at my chest. GoPro. Ah, cool. Bak diyor göğsüme, bende de diyor GoPro var. Komik herif. Neyse. Ben niye geldim Amerika'ya? İşte birazcık bir dönem burada çalışacağım, para biriktireceğim, Uber yapacağım. Ve Uber yapmak için de Kaliforniya çok uygun bir yer değil. Çünkü yani burası çok pahalı bir yer. Pahalı bir yer. Hayat masrafları çok fazla. Benzin de çok pahalı. Şimdi elektrikli araç falan da alacak bir bütçe yok. Yani alsan da nerede şarj edeceksin? Her şey sıkıntı. O yüzden ben Texas'a gitmeye karar verdim. Ama Texas'a gidene kadar da burada nasıl vakit geçireceğim? Çünkü kiralar çok pahalı. Pansiyon, motel falan çok pahalı. Hostelde kalıyordum işte. O kaldığım odada günlük 19 dolara kalıyordum. Ama kadın dedi ki eğer uzatmak istersen günlük 26 dolar ödeyeceksin dedi. Şimdi 26 dolar bile bana çok geliyor ama Amerika standartlarında 26 dolar bedava. Hiçbir şey değil. Sıcak suyumuz var, internetimiz var. Sadece işte banyoyu 2 oda birden kullanıyor. Yani 2 odaya tek banyo düşmesi çok zor oluyor. Onun dışında bir sorun yok. Ama ben işte Texas'a gitmeye karar verdim. Uçak biletimi aldım. O güne kadar da dedim ki ben dedim çiftlikte çalışayım ya. Çünkü çiftlikte çalışırsam yeme, içme, konaklama ücretsiz olacak. Zaten günde de 2-3 saat, bilemedin 4-5 saat çalışıyorsun. Olsun, çiftlik işi zaten yormaz çok fazla. Bak buralarda hep homeless evsizler var. Çadırlarda kalıyorlar, görüyor musunuz? Ve yani şimdi bugün çiftliğe gidiyorum. Victorville diye bir yerde, Kaliforniya'da bir çiftlik var. Oraya gideceğim. Orası Kaliforniya dağlarının ötesinde bir yer. Gel. Sorry, I don't have. Para istiyorlar. Hep böyle para isterler. Neyse, Victorville'e gideceğim. Orada işte 15, 16, 17 gün falan kalacağım. Buradan otobüsle gideceğim. Flixbus varmış. İlk defa Amerika'da Flixbus kullanmış oluyorum. Flixbus'ı biliyorsunuz, Avrupa'da ben çok kullanmıştım. Avrupa gezimde. Amerika'da da varmış. Greyhound ve Flixbus diye 2 tane şirket var. Otobüs şirketi. Şimdi işte Union Station'a geldim. Buradan Flixbus'a binip Victorville'e gideceğim ve yeni çiftliğimde işe başlayacağım. Görüyorsunuz değil mi abi? Homeless'lar hep böyle işte çadırlarda kalıyor. Böyle şehrin ortası ha burası. Bak ileride de var. Yani burası Los Angeles'ın downtown, yani şehir merkezi. Taksim'de mesela böyle çadırlar kurulduğunu düşünün. Ama Avrupa'yı da gezerken mesela işte
Fransa'da hatırlıyorum, Strasbourg'da otobüs terminalinden bir indim, her taraf böyle çadır doluydu. Yani Milan çok kötü durumdaydı. Her tarafta böyle göçmenler vardı. Bak. Bunun çadırı birazcık dağılmış. İleride de var çadırlar. İnsanlar hiç garipsemiyor. Bunlar alışmışlar işte. Böyle alışmışlar. Daha önce de ben yıllar önce de buradan geçerken bir YouTube çekmiştim. San Diego'da da vardı böyle çadırlar. Hatta aralarından geçerken biraz tırsmıştım. Ama yani herkes alışmış buna.